Gecenin zifiri karanlığında denizin ortasında bir kayık, kayıkta bir adam ve başının üstünde yanan ateş. Bu eylem Osmanlı'da çaresiz kalan bir insanın padişaha sesini duyurmak için oynadığı son koz, ateş istidası. Peki adalete ulaşmak için kendini yakmayı göze alan bu insanların sonu ne oluyordu? Hazırsanız tarihin en can yakıcı adalet arayışına başlıyoruz. İstanbul, yedi tepeli şehir, tarihteki en büyük imparatorlukların kalbi. Gündüzleri ticaretin, ezan seslerinin ve kalabalığın uğultusuyla yaşayan bu şehir, geceleri bambaşka bir sessizliğe bürünürdü. Ancak bazı geceler İstanbul Boğazı'nın o zifiri karanlığında çok enteresan görüntüler yaşanırdı. Sarayburnu açıklarında denizin ortasında bir kayık ve başının üzerinde içi alev dolu tepsi taşıyan bir adam. Bu bir ayin veya gösteri değildi. Bu hareket Osmanlı bürokrasisinin çelik duvarlarını aşıp Allah'ın yeryüzündeki gölgesi kabul edilen padişaha sesini duyurma çabasıydı. Tarihçiler buna ateş istidası dediler. Halk arasında ise başım yanıyor padişahım, zulüm altındayım anlamına gelen bir feryattı. Osmanlı Devleti'nde adalet, devletin temel direğiydi. Adalet mülkün temelidir sözü, sadece duvarlarda asılı bir yazı değil, sistemin varoluş sebebiydi. Teoride en gariban köylüden en zengin tüccara kadar herkesin padişaha ulaşma, derdini anlatma hakkı vardı. Hatta cuma selamlıkları, Divan-ı Hümayun toplantıları bunun için yapılırdı. Ama imparatorluk büyüdükçe sarayın duvarları da yükseldi. Padişah ile halk arasına vezirler, paşalar, katipler ve rüşvet çarkları girdi. Taşra'da köyün ağasından zulüm gören, tarlası elinden alınan, ailesi haksızlığa uğrayan bir vatandaş düşünün. Önce kadıya gider, sonuç alamaz. Sonra valiye gider, kapıdan kovulur. Elinde avucunda ne varsa satıp İstanbul'a gelir. Artık tek umudu padişahtır. Ama o dönemlerde Topkapı Sarayı'nın devasa kapısı Bab-ı Hümayun'dan içeri girmek ne mümkün. Arzu halcilere yazdırılan dilekçeler kaybolur. Rüşvet vermeden iş yapan memur bulunamaz hale gelir. Sesini duyurmak isteyen bu insanlar için saray, ulaşılması imkansız bir kaleye dönüşmüştür. İşte tam o noktada sözün tükendiği, çaresizliğin zirve yaptığı anda devreye ateş girerdi. Planlı, cesaret isteyen ve ölümcül riskler taşıyan bu hareket, anlık bir öfke patlamasıyla yapılmazdı. Haksızlığa uğrayan kişi önce bir kayık kiralardı. Daha sonra demirden veya bakırdan bir tepsi ya da büyük bir çanak hazırlar, içine yağlı paçavralar, odun kömürü veya reçine doldururdu. Vakit gece yarısını geçtiğinde sarayın deniz tarafına, yani padişahın dairesinin görebileceği bir noktaya doğru kürek çekerdi. Tam sarayın önüne geldiğinde tepsiyi tutuşturur ve o kor halindeki ateşi başının üzerine yerleştirirdi. Bu görüntü, başım yanıyor padişahım, zulüm altındayım, beni bu zalimlerin ateşinden kurtar demekti. Başınızın üzerinde yüzlerce derecelik bir sıcaklık, altınızda dalgalı bir deniz, karşınızdaysa sessiz ama heybetli bir saray düşünün. Ölümle burun buruna olduğunuz bu anda saray muhafızları sizi bir tehdit olarak görüp okla vurulabilir ya da tepsiyi düşürerek yanabilirsiniz. Ama o dönem insanlar bu riski alıyordu. Çünkü o vatandaş biliyordu ki eğer padişah o ateşi görürse kayıtsız kalamazdı. Şimdi kamerayı ters çevirip sarayın içine, padişahın odasına gidelim. Osmanlı padişahları özellikle duraklama ve gerileme dönemlerinde halkın arasına pek karışmazlardı. Ancak gece olup Boğaziçi'nin karanlığı çöktüğünde denizi uzun uzun seyrederlerdi. Denizin ortasında ateşin ışığını gören padişah, o ışığın bir balıkçı feneri olmadığını anlardı. O fişek, "Ey padişahım, vezirlerin sana yalan söylüyor, burada bir zulüm var," diyen bir işaretti. Tarihçiler bu manzarayı gören padişahların derhal Bostancıbaşı'na emir verdiğini yazar. Ateşin sahibinin saraya getirilmesini ve derdinin öğrenilmesini ister.
Saray sandalları hemen harekete geçer ve dertli vatandaşı alıp saraya getirirlerdi. Bundan sonrası çok kritikti. Çünkü adam artık padişahın şahsi koruması altındaydı. Onu engelleyen vezirler, paşalar artık ona dokunamazdı. Tabii ki bu eylem her zaman mutlu sonla bitmezdi. İki ucu keskin bir kılıçtı. Padişahın huzuruna çıkarılan kişi derdini bizzat anlatma şansı bulur, şikayet ettiği kişi bir vali, hatta sadrazam bile olsa padişah hemen soruşturma emri verirdi. Eğer adam haklıysa zulmeden bürokratın vay haline. Kellesi gider, mallarına el konulurdu. Adaletin ateşi zalimi yakardı. Peki ya adam haksız olup padişahı kandırmaya çalışıyorsa ya da şikayet ettiği konu devletin yüksek çıkarlarına dokunuyorsa, işte o vakit başındaki ateş sahibini yakardı. Padişahı gereksiz yere meşgul etmek ve yüce devleti töhmet altında bırakmak suçundan o kişi oracıkta cezalandırılırdı. Bu yüzden ateş istidası geri dönüşü olmayan bir yoldu. Tarihi kayıtlarda bu olayın sık sık yaşandığına dair net istatistikler yok. Çünkü bu sistemin çöktüğünü gösteren bir durumdu ve devlet kayıtlarına geçmesi pek istenmezdi. Ancak seyyahların notlarında ve sözlü gelenekte bu ritüelin izlerine rastlıyoruz. Fransız yazar ve seyyahlar 17. ve 18. yüzyılda İstanbul gecelerinde bu tür manzaraların özellikle taşra yönetiminin bozulduğu dönemlerde arttığını belirtirler. Anadolulu bir çiftçi, tarlasını gasp eden yerel bir derebeyini şikayet için İstanbul'a geliyor, aylarca bekliyor, parası bitiyor ve aç kalıyor. Son çare olarak da kayağa atlayıp o tepsiyi kafasına koyuyor. Bu eylem bize Osmanlı toplumunun padişaha olan inancını anlatıyor. Vezirler zalim olabilir, kadılar rüşvet yiyebilir ama bu işi mutlaka padişah çözerdi. Aynı zamanda Osmanlı insanının haksızlığa uğradığında ne kadar yaratıcı ve cesur olabileceğini de böylece anlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tarihin bu tür kıyıda köşede kalmış hikayelerini merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.